Efendim cümleten merhabalar. Kenan Center Türk Kültürü Araştırmaları Merkezimizin bahar dönemi söyleşi serisine hoş geldiniz. Ramazana denk düşmesi sebebiyle bu dönem açılışımız. Biz de söyleşimizi Ramazan ve musiki, Ramazan vakitleri ve musiki ile başlatmayı niyetlendik Tülin Hocam'la. Bir süredir devam eden zaten söyleşilerimiz bu konuda oluyor biliyorsunuz. Biz Tülin Hocam'la söyleşmeyi çok seviyoruz. Onu hep beraber yapalım istedik bu akşam sizlerle. Ben müsaadenizle kıymetli hocamı tanıtmak istiyorum efendim. E, Zehra hocam kendisi müzikoloji alanında uzman, müzik paleografisi alanında çalışmış bulunuyor. 19. yüzyıl başlarında geliştirilen ve Hamparsum adı verilen neomatik bir notasyon sisteminin çok kültürlü varlığını analiz ediyor. Onun anlattığı incelikleri biz hani yavaş yavaş anlayacağız inşallah. Çok hassas ve ince konular ama bugün daha çok onun Türk klasik müziğinde ve tasavvuf müziğinde yer etmiş eserleri nasıl Ramazan kültürüne nüfuz ettiğini, makamların nasıl güne yayıldığını, sabahtan akşama aslında Ramazan'ın her vaktinde bizi saran bir ezginin de olduğunu onun anlatımıyla anlamaya, dinlemeye çalışacağız. Efendim, Ramazan-ı Şerifimiz hayrola, vakitler hayrola derler büyükler. Hocam siz de bir niyazla isterseniz hoş geldiniz deyin. Buyurun efendim. Ben de hayırlı Ramazanlar dileyerek başlıyorum. Bütün İslam alemine ve Türkiye'mize ve dünyanın her yerinde yaşayan Müslüman dostlarımız, arkadaşlarımıza. Ee, Ramazan paylaşmanın, hatırlamanın ve gönül almanın zamanı. Ve bu zamanı böyle değerlendirdiğiniz için ben de ayrıca Kenan Center'e teşekkür ediyorum. Bizi buluşturduğunuz için. Gönül almak nasip olsun, hatırlamak nasip olsun inşallah bu program boyunca. Bu arada da Ramazan ayının ortasına geldik Değil zaten. mi? Bugün Evet, tam ortasındayız Ramazan ayının. Nasfı Şerifi Ramazan derler. denilen bu zamandayız. Bu zaman artık biraz içe dönmek, ibadet etmek, dilemekle de ilgili. Ben de bütün iyi dileklerimi sunarak güzel bir program olmasını, faydalı, kültürümüze katkı sağlayan bir program olmasını diliyorum. Çok Teşekkür ediyorum davetiniz için. bilmukabele hocam biz zaten ev sahibiyiz hani böyle şey Doğru, yaptıysan aslında hep kusuruma bakmayın. birlikteyiz. Biz Tülin Estağfurullah. hocam bizim merkezimizin müzik koordinatörüdür. Pek çok müzik çalışmasına şeyi olan, projeleri olan merkezimiz. Onun yönlendirmeleriyle, işaretleriyle, önerdiği projelerle inşallah günden güne kuvvetlenerek şey yapıyor, İnşallah. güçleniyor. Bu arada Boston'da da Türk müziğine karşı çok muazzam bir ilgi var. Pek çok meşk Hı meclisleri hı. kurulu durumda. Hep beraber güzel projelerle inşallah yine karşınızda olacağız arkadaşlar başka programlarda da. Burada müsaadenizle biraz başlığımızdan bahsederek ben Hı hı. oradan yola çıkarak konuya girmek istiyorum hocam. Sonra sözü size ileteceğim inşallah. Hani Ramazan-ı Şerif, şehri Ramazan, Ramazan ayı, oruç ayı, Kur'an ayı, tilavet ayı, mukabele ayı, yardımlaşma ayı. Farz değilse de bu ay vermek ama yine de zekatımızı, sadakamızı en çok ikram ettiğimiz, bezlettiğimiz, yek diğerimizi gözettiğimiz, iftar sofralarında bir olduğumuz, lokma yerken açı hatırladığımız, onun halini düşündüğümüz, el uzattığımız, kendisine has böyle farklı bir yani 11 ayın sultanı diyorlar ya sanki 11 aydan oluşuyor yıl da Hı bu hı. böyle yılların da zamanın da vaktin de ötesinde bir ay gibi aslında. Evet. Bu ayın ama kendisine has vakitleri de var. Vakit kavramı da biliyorsunuz İslam hukukunda, tasavvufunda, edebiyatında, kültüründe, Türkçemizde çeşitli anlamları olan, farklı anlamları olan bir kavram. Vakit temelde e, her ibadetin İslam literatüründe belli bir zamanı vardır, atanmış bir zamanı. Onu yakalamaya çalışırız. Onun ilk girdiği zaman heyecanlı bir zamandır. Sonlarına kaldıysa kişi biraz işte ihmale dönmüş olabilir gibi işin psikolojik kısımları başlar. Hukuki kısmı aradan çıkar ve tasavvufi tarafı gelir mesela ondan sonra. Vakit aynı zamanda tasavvufta kişinin seyri sülûkunda manevi olgunlaşma sürecinde bulunduğu idrak kapasitesini de anlatır. Bu anlamıyla biz bunu Türkçemizde de kullanıyoruz. Diyoruz ki karışmayın çocuğun vaktine. Şimdi gençtir, o vakittir diyoruz. Yahut her şeyin bir vakti zamanı vardır diyoruz. Yani
her şeyin tam da kendisine yakışan olması Hı beklenen, hı. değil mi? Meyveye dönmesi gereken Evet. ağaçların meyveye dönmesi, meyvelerin toplanması gibi. Hı Her şeyin de hı. bir tabiatta da bir vakit kavramı olduğunu görüyoruz. Enteresan bir şekilde Kur'an'da da biliyorsunuz vakitlere yeminler Allahü Teala çokça buyuruyorlar ve bize tabiat hareketlerine, vakti gözetmeye, onunla uyumlu yaşamaya, onun ruhunu almaya, böyle tabiatla ahenkli bir yaşama teşviki de var ilahi kelamın. Bu bağlamda Ramazan'ı biz işlerken baktık ki hocamla kendimizi hep böyle bir vakitten, o zaman da Evet. okunan bir ilahiden bahsederken bulduk. Evet. İlk vakitte nedir dedik? Hocam dedi ki hilal. Hilal. Hilalle başlar, o ilk vakit odur. Hocam Evet. bundan sonra buradan size veriyorum. Nasıl E, oluyor? Hilalle nasıl buluşuyoruz? e, Ramazan ayının başlangıcı için Osmanlı'da bir gelenek bu. Hilalin muhakkak görülmesi gerekiyor. Ve ondan Eyvallah. sonra başlangıç için duyuru yapılıyor. Bunun için de İstanbul'da bazı kuleler var biliyorsunuz. İstanbul Üniversitesi'nin içerisindeki o kule vardır. Hı hı. Süleymaniye'nin minaresinden bakılıyor. Eğer görülemezse bu hilal erteleniyor. Duyuru yapılmıyor. Hilal görünene kadar bekleniyor. Göründüğü Değil mi? gün, göründüğü andan itibaren de Ramazan'ın başlangıcı ilan ediliyor. Tabii hilalin tabii ki bir ayrı bir önemi var e, Ramazan için. Bunun bütün mahyalarda da gördüğümüz bir simgedir. Eyvallah. Hilal bayrağımızda da gördüğümüz bir simgedir. Yani Türk kültüründe de ayrı bir yeri ve önemi vardır hilalin. Böylece bu ilan edildikten sonra eğer ay 29 ise 30 yapılıyor. Yani ayın günleri bile değiştirilebiliyor Evet, tamamen. Şaban bazen 29'dan 30'a Evet, çıkıyor evet, görülmediyse. evet. Şaban'ın. Böyle de hoş bir doğayla kurulmuş bir ilişkisi var Ramazan'ın. Yani Değil tabii mi? ki e, gök bilimiyle de ilgili bu mutlaka o çağın gök bilimiyle ilgili. Bugün elektronik olarak biz her şeyi zamana daha çabuk ulaşabilirsek de bilgisine, o zaman Tabii. zaman bilgisine doğayla kurulan ilişki aracılığıyla ancak Tabii. gözlemle ulaşabiliyoruz. Böyle başlıyoruz Ramazan'a. Kıymetli Ramazan'da hocam o hala zamana. devam eden bir şey biliyorsunuz. Burada Tabii ki. Harvard'da iki Ramazan başlangıcı oldu. Önce bazı arkadaşlar tabi oldukları Hı takvime hı. ve anlayışa göre Evet, başladılar. başladılar çarşamba günü ve daha sonra diğer anlayışa sahip olan işte zümrede Perşembe başladılar. Çok Bu da hoş. tatlı bir yani İslam toplumlarının hani böyle şey konusunda hakikat arayışı konusunda doğruyu arama Evet, konusunda yaptıkları en tatlı tartışmalardan biridir bu hilal görüldü mü evet. ne oldu? Evet. Müsaadenizle bu Mesnevi hikayesini anlatmak isterim Ne yeri demek, ne gelmişken demek. geçmeyeyim. Hı hı. Bunun ne kadar geçmişe uzandığını yani 13. yüzyılın da bir meselesi olduğunu ve hatta daha da öncesini Mesnevi bize öyle anlatıyor. İşte Hazreti Ömer zamanında adamın biri hilali gördüğüne dair Hı hı. ısrarla iddiada bulunuyor. Öyle olmaz diyor yani halife Hazreti Ömer. Görmemişsindir yani daha beklenir bir şey değil. İlla gördüm, illa gördüm. O zaman Hazreti Ömer diyor ki sen gel biraz yaklaş bana. Meğer ki adamın kendi kirpiği hafiften dönmüş. Gözün önünde ince bir hilal oluşturmuş. Ve o diyor ki sen gözünün önündeki hilali gökteki hilal zannetmek zehabına düşmüşsün diyor. Yani kendi zannını bütün Evet, hakikatin bir parçası, gerçekliğin kendisi zannetmek zaafına düşmüşsün. Bu zaafından vazgeç diyor Hazreti Mevlana ama bize burada verdiği tarihi şey de bu tartışmanın evet. esasen Mesela, latifelerle de dolu olsa çok başından beri evet, İslam toplumunun meselesi olduğunu gösteriyor. Hoş, evet. Bir latife yani. öğretiye de dönüşmüş böylece tasavvuf öğretisine. Tabii ki. Hı hı. Bunu da hatırlamak çok güzel oldu bugün. Evet hocam. Benim ilk aklıma gelen şey akşamleyin gece ilk teravih hani yakalarız yakalamayız. Ben onu her zaman yakalayamazdım gençliğimde de. İlk hani oruçtan sonraki teravih daha Hı şey olur. hı. Dolayısıyla Ramazan'ın ilk girişi o davulcunun efendime söyleyeyim Evet, değil mi? davulun sesi. Davulun Neden sesi acaba? Neden acaba nasıl? bu kadar önemli davulun sesi? Neden hocam? Çünkü davul milletin ve devletin temsilcisi. Bu, Eyvallah. bu onun için o kadar. Hani ezan nasıl ki İslamiyet'in çağrısı ise davul Doğru. da
milletin ve devletin temsilcisi. Yani bu iki ses Ramazan'ı bütünleyen ve arada kalan diğer sesler bütün bunun arasında. E, Ve o davulu sesini duyduğumuz zaman sahur vakti kalkmak bir iç huzuru ve bu ibadet biçimini, ibadeti, Ramazan'ı birlikte kutladığımızı, Yani bir birlikte kutlama aynı zamanda. karşıladığımızı, yani bir kutlamaya da dönüşüyor davulla Doğru. birlikte. Ve Ramazan davulunun ritimleri de e, mehterde duyabileceğimiz, halk müziğinde duyabileceğimiz, yani bizim kulağımızın zaten aşina Değil olduğu mi? temel basit ritimler. Bu ve her mahallenin bir Ramazan davulcusu muhakkak var. Hatta bu Evet. davulcu değişirse biz onu hemen anlarız. Aa deriz, Hmm, bu yıl hmm. davulcumuz değişmiş. İlk gün Değişmiş. anlarız biz bunu. Çünkü o tanıdığımız ritim ve ses Değil mi? değişmiştir. O yüzden hani, ezan ve davul Ramazan'ı temsil eden çok önemli iki öge. Birisi İslamiyet'e çağrı, Müslümanlığa çağrı. Diğeri de millet ve devlet anlamında. Evet. Genel olarak bir uyanıklığa çağrı da gibi geliyor bana hocam. Evet. Hı Hani hı. tellallar Hı hı. dediğimiz o Yunus'un çağrışır tellallar uyanmaz mısın diye ilahisinde Evet. söylüyor ya. Evet. Uyanmakla da ilgili Tellallar tabii bir ki. uyanıklık, yani davul aynı zamanda Evet. bir alarm durumu, kendine gelme Evet. durumudur. Nur içinde yatsın rahmetli babam, bizim biraz sahura kalkmakta geç kaldığımızı falan görürse Trakya'nın da kendince bir evci makamında şeyi vardır. Uyan uyan ne uyursun, bu uykuda ne bulursun diye başlayan evci Hı hı. makamında onu kimi zaman Trakyalılar, yani Tekirdağ'daki Hı hı. davulcular da Söyler. kullanırlar. Bu davulcu Kullanır. İstanbul'da farklı manilerle Hı hı. şey yapıyorsa, çağırıyorsa, Evet. yöresel olarak da bunlar değişiyor hocam. Şimdi bizim bugünkü söyleşimizin şeyi bu arkadaşlar. Arada bir kuple okuyacağız, arada bir şey dinleyeceğiz. Evet. İşin içinde musiki var dedik, var gerçekten de. Ben de hemen onu bir tane acık okuyayım. Ne Nasıldı? güzel. Çok uzatmadan hemen mırıldanacağım, şey yapacağım. Babacığım bunu hani okurdu bize, eline bir şeyini alır. Uyan uyan ne uyursun, bu uykuda ne bulursun, akıbet benim olursun canım, uyan yarim, sabahlar oldu, sabah yıldızları doğdu. Latifeli bir şekilde bizi böyle kaldırırdı. Diline Hemen biz sağ, de ağzına, yüreğine sağlık. sağ olun hocam. Rahmetli babanı da böylece anmış olduk ama ne Evet, zarif bir uyandırma, değil mi? çok Musikiyle. Hı hı. çok çok tatlı. O zaman hepimiz hemen kalkar, yüzümüzü yıkar, neşeyle otururduk. Sahurlarında şeyi başkadır, yani ailecek bir araya Evet, gelme, tatlı evet. tatlı. Hı hı. Değil mi hocam? Sonra ondan sonra hemen benim yine takip ettiğim, vakti takip ediyorum. Çocukluğumuzu Hı. yaptığımız sahurları. Sahur da bitti. Namazını kılan, eda eden Allah kabul etsin. Evet. O yapmayan yatar. Ama o sırada anneciğimiz mesela çamaşırı, bulaşığı neyse evin işini biraz yaparak yatmak ister ki hani ondan sonra Sabaha. kalkınca Hı yorgun hı. olabilir. Hı hı. Anneciğimi şeyde hatırlarım. O da nur içinde yatsın. Mukabele tutardı sabahları. Hı hı. Evet. Herkes yattıktan sonra o bir saat TRT'de çıkar. Onun başına geçer. Bir saat Kur'an'ını da okur. Heh, mukabelemi de okudum derdi. Gün içinde Ramazan'ın vakitlerinde beni en çok şey yapan, her yerden bir tilavet sesi gelmesi. Değil mi? Çünkü Evet. komşularda mukabele tutuluyor. Efendime söyleyeyim, televizyonlarda Camide. açık, Hı hı. camilerde devam eden mukabele saatleri var. Hı hı. Öğlende, ikindide. Siz Hı hangisine hı. uygunsanız ona devam Evet. ediyorsunuz gibi. Tilavetin İstanbul özelinde özellikle hani kıraatında çok makamlı, çok farklı tegannili okunuşları da var. Sizde nasıl teassüsler uyandırıyor hocam? Tilavet ve Evet. mukabele hatıralarınız. Evet. Mukabele gene Ramazan hissiyatının, duygusunu birlikte paylaşmanın güzel bir yolu. Değil E, mi? Ve bu ayı özellikle ibadete ayırmak, bunu ibadeti birlikte yapmak duygusunu insanda güçlendiriyor. Kesinlikle. Ve böylece o tek başına yapamayacağımız, bazen tek başına altından kalkamayacağımız duygular vardır.
Onu Ay, çok güzel. birlikte güçlenerek elde ediyoruz. Tabii ki yakarma, dileme gibi duygularımızı bir arada dile getirirsek, bunları bir arada istersek daha da güçlenerek sanki bizi daha da iyi hissettiriyor. Böyle bir Değil mi? ruhsal bir psikolojik bir etkisi var insan üzerinde. Tabii burada söylenen, çalınan ezgiler, yani söylenen ezgiler e, kültürün içerisinde seçilerek aktarılmış. Makam, özellikle çok ağır makamsal yapılar olmaz bu ezgilerin. Daha hafızada kalıcı. Ama seçilmiş makamlardır bunlar. Genellikle daha temel ana makamlar işte seçilir. Daha bizim halk kültürüne uygun makamlar seçilir. Hüseyini makamı vardır Değil mi? kullanılanlar arasında. Rast makamı vardır. Hicaz sevilir, Sabah sevilir ama Hüseyini mesela ilahilerde çokça kullanılır. Çünkü Yok. Uşak ve halk, Hüseyin'i. Hmm, evet, halk kültürünü bunlar temsil ederler. Halk müziğini de temsil eder bir doğru. taraftan. Ortak noktalarımız. Hı hı. Ortak noktalarımızdır. Hatta eski kuramlarda, Türk müziği yazmalarında makamları tanıtmaya Hüseyini ile başlanır. Mesela 16. yüzyılda. Hı hı. E, Hüseyini'den başlanır. İlk olarak Hüseyini makamı tanıtılır. E, Gerçekten mi hocam? Çünkü yani rastla evet. başlıyor şimdi eğitimler devamlı E, biliyorsunuz. Rast ana makamımızdır. Hı Ama hı. mesela ben bunu kimde gördüm? Ali Ufki Bey'de gördüm mesela. Onun kitabı Faslı Hüseyini diye başlar. Hüseyini Faslı ile başlar. Çünkü o bir taraftan İstanbul'un halk müziğini de derlemiştir, toparlamıştır. O yüzden Faslı Hüseyini ile başlar. Bu büyük, büyük bir gösterge. Ama bizim ana makamımız elbette Rast'tır. Hı hı. Bugün hani çargıha dönüştürülmüş olsa da 20. yüzyıldaki değişiklikle Ümmül Makamattır ana makam. Evet. Rast'ın dizisi, seyri diğer bütün makamları çünkü doğurandır. Evet. O yüzden Ümmül Makamat makamların anasıdır. Rast tercihi, Rast daha ciddi, böyle ağır bir makamdır. Ama Hüseyini dediğiniz gibi Uşak makamları ilahilere daha da yakışır. Doğru. Kur'an Pekah. tilavetinde de Hı hı. sabah çok Sabah. segah, Evet. sabah, Hı hı. Hicaz, Evet. gönül yakıcı kıraatlara, Evet. tilavetlere şey Evet. oluyor, vesile oluyor. Bu arada bu kadar makamlardan bahsetmişken gün içerisinde yani Ramazan Hı hı olsun hı olmasın hı. ama biliyorsunuz hani ezanların her Hı biri hı. insan tabiatının hazır bulunuşunu dikkate alarak Evet. ona faydalı olacak bir tonda, tınıda Hı hı okunuyor. hı. Hı Özellikle hı. İstanbul'da böyle. Sabah namazı sabah makamında. Evet. Değil mi? Öğlene Evet. doğru uşak geçkiler Hı hı. olabilir. Hı Bazen hı. değişiklik gösterse de içinde başka makamlar Hı hı. bulunsa da temelde o seriyi tercih ediyorlar. İkindide rast, efendime söyleyeyim akşam segah. Hı hı. Artık akşam biraz hüzün ve neşenin Hüzünlü evet yani ağırlık. Evet. gelebilir. Çünkü gün içinde o kadar hüzün gelirse işinizi yapamayacak kadar Evet. bir şey etkilenebiliyorsun. Hı Uhrevi hı. alemin tesirinde kalıp işten güçten kalmak söz konusu olabilir diye onu sona bırakmışlar. Sonra da Hicaz malum haliniz Biraz. o da çok yumuşak Hı hı. şey bir makamdır. Tatlı bir Bütün makamdır ve bütün makamlara açar sizi heh, Hicaz. Hı hı. hepsi Hicaz derlerdi. Bizim burada Boston'da Evet. Hı biliyorsunuz hı. Hı Cambridge hı. Musiki Cemiyetimizin Feridun hocası rahmetli. Hı Bunların hı. hepsi Hicaz derdi. Yani hepsi Evet, Hicaz Hicaz'dan hepsini gelmedir. Hı açar. hı. Evet, Aslı, Feridun aslı hocamız da, odur derdi. onu da aslında rahmetle anmış olalım, böyle Evet, buradaki kesinlikle. katkılarından Türk toplumuna ve tabii ki Amerikan toplumuna da büyük katkısı var. Tabii, Türk müziğiyle kesinlikle. tanıştırdı ve Türk müziği, Sanatla. Türk sanatıyla tanıştırdı. Onu da rahmetle analım. Rahmetle anmış olalım. Onun en çok sevdiği Sultaniyegah'tı. Evet. Aklımıza gelirse bir de ondan ilahi okuruz ileride. Bakalım. Şimdi hocam bu demin davulcu dedik. O Hı sesi hı. bir duymuş Duyalım. olalım. Şeker bir davulcumuz var. Çok güzel. Eyvallah. Bu buradaki ritim nedir hocam şimdi? Din 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 din. Evet. Üç, Ritmimizi, üç, üç dörtlük gibi sanki. Din din evet. din 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 din. Ya da Sofyan, iki Aksak. Sofyan.
Bir aksak bir şey var orada değil Aksak. mi? Evet, Hı hı. aksak ritim. Hı hı. Evet. Çok herhalde ritmik olursa o uykuya yine kapı açabilir Evet. gibi. Evet, çok Aksak olunca. karmaşık ritimler değildi. Hı Çok hı. karmaşık ritimler tercih edilmiyor. Evet. Sofyan, aksak, bunlar daha çok kullanılan. Düyek, Düğek. e, Hı hı. bu usuller daha çok kullanılıyor Ramazan davulcuları tarafından. Eyvallah. Şimdi günün ilerleyen saatleri oturduk Hı hı, soframıza. Bir sessizlik olmaya başlıyor hocam. Şimdi seslerden ve musikiden hı bahsediyoruz hı. ama iftar saatine doğru hafif böyle bir koşturmaca, herkes masasına oturur. Evet, Canı da kalmamış, konuşacak hali de yok zaten, evet. enerjisi. Bir tatlı bir sessizlik Hı olur. hı, Hani şiirlerin de konusudur o, Yahya Kemal'in de şiirinde geçer. Ama sonra arkadan çok büyük bir ses gelir. hı hı. İkisi Bir arka arkaya patlar. Nedir o hocam? Ramazan Buralarda topu. özledik bunları da. Evet, Ondan Ramazan anlatıyoruz topu. ballandırarak. Evet, Ya. Ramazan topunun yani bu kadar askeri ve işte savaşı çağrıştıran bir şeyin aslında Ramazan'da bize orucumuzu açmamızı Hı hı. çağrıştırması da ilginçtir. Evet, Sanırım bu asker kültürüyle yoğrulmuş milletin bir unsurudur bu o da Ramazan olabilir. topunun sesi. Mutlaka. Ee, tabii ki top habercidir, kutlayıcıdır Doğru. içinde. Yani kutlamalarda kullanılır. Bir büyük insanın vefatının ardından top atılır. Değil mi? Savaşları temsil eder. Kültürün içinde birçok ama bunu kalkıp da bizim Ramazan'la birleştirmiş olmamız da Çok e, önemli. Türk toplumuna özel bir durum. Çok. Bu açıdan ayrı bir ses bizim için Ramazan'da. Yani E, içimize sinen bir şey oluyor. Yani mesela Evet, hiç bazıları var. rahatsız olmuyoruz. Evet, o top atılmadan açmadığını biliyorum mesela Evet, onu duymak. ailemizde Hı hı. bazıları. Ha, tamam ya. O zaman herkese duyuruldu anlamında iç rahatlığı oluyor. Zaten Eskiden ezan da öyle başlar. Topla başlar ezanda. tabii Top atılır. Ardından aynı ezanı anda duyuyoruz hemen. Arka aynı arkaya. anda. Birbirlerini beklerler bazen yakın camiler. O başlar, ardından diğeri başlar. Ve birbirine karışır o makamlar, sesler. Üst Tamamlar. üste biner. Ee, O başka o da bir huşu yaratır insanda. Yani bir Huşu. anda Bir şey. birden çok ezan sesini çevrenizde, Evet. yani size bir surround oluşturur. Değil mi? Tabii. Soundscape oluşturur. Ramazan'ın Sanskrit. soundscape. Evet, evet. İçinde Ses atmosferi, ses iklimi. evet, ses atmosferi. Evet. Hı hı. Hiçbir kültürde böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bir tarafta top atılıyor, bir Ya, tarafta camiden ezan okunuyor, çağrı yapılıyor. Değil mi? evet. Bir taraftan Ramazan davulcusu falan. Böyle bir dini ritüel, böyle bir dini gelenek bizden başka bir kültürde Evet. hatırlamıyorum. Görmedim. Kültürüyle bu kadar iyi yoğrulmuş. Çünkü kendi Evet, milli ananesiyle de örmüş o anlamda. evet, evet. Ee, Hı, Çok özel bir kendine has bir Ramazan şeyi yaratıyor. Havası, iklimi yaratıyor. tabii. Şimdi Evet. herkesin akşama doğru işte o seyyah makamı, bana da deseniz bir ezan oku. Ben hemen o akşam Hı hı, ezanının seyyahından başlıyorum okumaya. evet. En çok da herkesin çocukluğunda ilk yer ettiği şekilde bir şey vardır ama ben Hı de hı, 80'lerin çocuğuyum. O zamanlar işte ortaokula falan giderken bu TRT'nin çok güzel bir hı hı, iftarı başlarken hı. şeyi oluyordu, ezanı. Arkasından Evet. da hemen bir iftar duası. Hı hı. Ondan sonra şey yapıyorduk. Hep beraber buyurun diyordu büyüklerimiz, yiyorduk. Biraz oradan paylaşmak istiyorum. Evet. Artık bu da Evet. nostaljisi olsun diyelim. Nostalji. Hı hı. O kadar alır. Şöyle müsaadenizle. Hı. الله أكبر Akşam ezanı. الله أكبر الله أكبر Ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Bu böyle gönlümüze şey Evet. yapmıştı. Yani TRT'nin Hı o hı. tek gördüğümüz, bildiğimiz oydu yani. O bizim Evet. hepimizi birleştiren bir şeydi. Evet. Ve Evet. segah ezanı, tabii öbür ezanları bilmediğimiz için hani öğlen ezanını bize dinleten bir şey yoktu o zaman. YouTube'umuz yok, bir Evet. şeyimiz yok. Evet. Kulağımızı da vermiyorsak bilmiyoruz onu.
bu ezan deyince segah makamı, akşam ezanı hızlı hızlı okunur. O bizim kalbimize yer etmiş. Evet, Ee, En güzeli tabii bunu Sultanahmet'te gidip karşılıklı okuyor bazen, hani Selahattin camileri evet, öyledir ya, biri evet. okur öbürü onu takip eder, üst Takip üste eder. bindirmezler, o da ayrı bir sanat O eseridir başkadır. hocam Evet, yani bir evet. yandan O şölen, büyük bir geleneğin izleri onlar. kesinlikle. Ondan sonra tabii oturduk, birazdan da iftarımızı açacağız. Biraz Hala elimizde su duamızı bardakları, edeceğiz. Evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim! Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Çok güzel bir şeydir. çok bu ses tonu Evet. hepimizin içine yerleşmiş bir ton ve ne kadar yakışmış, ne kadar güzel Çok, Davudi bir ses ve çok güzel bir dua. çok. Hmm, Kim yazdıysa ellerine Nur sağlık. Subaşı. Bunlar hocam bakıldığında hani Arapçada bizim en çok Hı hı. okuduğumuz Estağfirullah Rabbena atina fid Hı hı. dünya Fid dünya haseneten haseneten. Hı ve hı. fil ahirete Hı hı. haseneten ve Hı hı. kına azabennar bir Evet. rahmetike ya erhamer rahimin. Annemi, babamı, milletimi, devletimi diye devam eden bu şey Evet. dua, Türkçe dua esasen hadislerden bize erişen Evet. rivayetlerdeki duaların çok güzel, latif bir Bir Türkçeyle dilimize Türkçeyle kazandırılmış halidir. kazanılmış hali. Evet. Bunu Ama yani onun kim beni çok düşündüyse yani evet. Allah razı olsun. Orada Allah yaşama sevinci veri, ben size sormak istiyorum. Yaşama sevinci ver Allah'ım. O nasıl Ee, güzel bir ekleme olmuş, evet. Yaşama sevinci her canlıya lazım. değil mi? Özellikle insana. Bu sevinci ibadette aramayla da ilgili. Evet. Yaşama sevincini ibadette birlikte paylaşmakta, Ramazan'ı birlikte paylaşmakta, oturduğun sana verilmiş nimeti paylaşmakla ve bunun bir sevinç olduğunu aslında o iftar saatinin bir sevinç saati olduğunu bize hatırlatıyor. Değil mi? Çünkü sağlıktayız, afiyetteyiz, birlikteyiz ve bir lokmamızı neyimiz varsa onu paylaşarak tüketiyoruz. Daha büyük bir mutluluk olur mu insan için bundan başka? Ailemizle Evet, iftar birlikte, vaktinin iftar güzelliği. vaktinde ve bütün dünyayla, bütün insanlarla birlikte. Çok güzel Ee, yaptınız hocam. bu yüzden buradaki yaşama sevinci lafının derinliğini anlayabilmek için çok düşünmemiz lazım. Tabii çok düşünmemiz lazım. Bu işte sizin de buyurduğunuz gibi hepsi bir arada olunca geri geliveren bir şey. Yani çok Evet, yani İslam ümmetine zaten şeyi o, lüksü o. En basit şeylerde büyük hazları evet, duyabilme yani evet. zevki. Bugün sabahleyin de şeye bakıyordum. Osmanlıca gazetelerde hani Ramazan'la ilgili Hı hı. yazılar, biliyorsunuz ilk matbuatımız başladığından itibaren takip edildiğinde çok yazmış bizim dönemin yazarları. Sırat-ı Müstakim'de olsun, işte o dönemde çıkan her türlü farklı kültür dergilerinde bile olsun efendim Ramazan'la ilgili yazılar devamlı olmuş. Bir yazı da Hasan Fehmi Japonya'daymış. Ve Japonya'da bir sahur zamanını anlatıyor. Çok Onu güzel. daha sonra inşallah daha detaylı da inceleriz. Ve Japon arkadaşlarıyla belli bir yerde kaldığı için, küçük yerlerde kalınıyor ya, onlar da sabah erken kalkan bir Müslüman olunca onlar da hep beraber kalkıp onunla sahur yapıyorlarmış. Ne güzel. Çok güzel. Çok Ondan sonra bu bir neşeli bir hal haline gelmeye başlamış. Yani gecenin bir yarısı kalkıp sahura şeye hazırlanmak.
Ondan sonra da kendileri de aslında onların da geleneklerinde, manevi yollarında orucun türlü şekillerinin mevcut olduğuna Evet, dair işte iştirak ihtiyacı. Demek ki bir neşvesi oluyor sahura kalkmanın, orucu birlikte yapmanın ve insanlar evet, şey olmasa da, geleneksel olmasa da kültürel anlamda onun bir parçası olmak istiyorlar ki burada biz bunu görüyoruz. Farklı dini geleneklerden olan arkadaşlar Ramazan'da hep beraber Ramazan. iftar yapalım diye bizleri davet ediyorlar. Evet, Aman efendim buyurun biz de yiyelim gibi. evet. Bu da Tatlı bir dinler şey. arası saygı, dinlerin Saygı, birbirine hoşgörü, göstermiş olduğu hoşgörü, saygı ve onun değil mi? ibadet şeklini kabullenmek, merak Kesinlikle. etmek, anlamaya çalışmakla ilgili. Anlamaya çalışmak. Eyvallah. Buradan Birbirimizi sonra da anlamak. Evet. birbirimize işte bir neşe olacak ama. Yani neşeli olmayan Evet. şey de insanlar şey yapmak istemiyorlar. O yüzden de birazdan geleceğiz. Ramazan eğlenceleri diye bir şey var. Orada da Evet. hani hayat neşesini bize veren bir tarafı Evet. oluyor Ramazan'ın. Evet. Geceler sizindir buyuruyor Allah Teala. Gündüz zorluk yaşadığınız ama gece pek çok özgürlüğünüz sizindir. Dolayısıyla bunu halkımız işte teravihten de sonra sırasında direkler arasında eğlencelerde bulmuşlar. Fasıllarda özellikle. Ama ondan önce tabii teravih var. Teravihin içine gizlenmiş pek çok musiki teması var, değil mi Evet. hocam? Unsurlar İftarımızı vesaire. yaptık. Biraz hafif ağırlık çökmek Ağırlık. üzereyken tekrar bir Ne teravih yapıyoruz? şeyiyle, Bir telaşıyla ter- evet. çıkıverdik. Hı hı. Evden çıktık, gittik. Teravih yapıyoruz. Ee, Teravih yakalıyoruz. Çocukken de çok zevkli oluyordu yani. Sırf böyle evet. hani eğlence olsun diye hepimiz çok güzel giyinirdik. Dualar hepsini seviyoruz ama arkadaşlarla bir yere gitmek, Evet. efendim akşamleyin böyle dışarıda olmak filan. Ortaokulda, lisede bunları Evet. hatırlıyorum. Güzel bir sosyalleşme, birbirimizi anlama, tanıma yoluydu da aynı zamanda. Peki Hanımlar musiki da bir açısından. araya yani hanımlar da biraz ilave ekleme yapıyorum. Buyurun. Bir araya gelirler. Hı hı. Ramazan'da teraviye gidilir camilere. Ama tabii bu neredeyse sahura kadar devam ettiği için bunlar. Değil Sahura mi? kadar farklı camiler gezilirdi. Tek bir Hmm. camide değil. Birçok cami gezilerek Tamam. teraviye katılınırdı. E, Her caminin hocasının teravih böylece e, dinlenmiş olurdu. Katılım Ekiplerin çok söylediği çok güzel. ilahiler dinlenmiş olurdu. Tabii, tabii. Özel bir şeydi. Kadınlar arasında özel bir ibadet biçimiydi bu Ramazan ayı boyunca. Hı E, hı. Bilmiyorum biz tabii şimdi burada böyle bir şey yapma şansımız yok ama İstanbul'da devam ediyor mu bu kültür? Mutlaka. Mutlaka. Anadolu'da yaşadığım zaman da Anadolu'da da gördüğüm bir şeydi bu. Hiç korkulmazdı Ramazan günü. Gece Tabii. sahura kadar gezilir. Ondan sonra bir kişinin evine dönülüp sahur yapılır ve herkes kendi evine çekilirdi. Bu da güzel bir gün. Tabii teravihte ne yapıyoruz? Musiki Musiki açısından tabii güçlü bir evet. teravih var. Hı hı. e, Genellikle ana makamlarda teravih 20 tane 20 ana şeye ayrılıyor Ramazan'da. Enderun usulü teravih dediğimiz. Hı hı. Bunların arasına her dörtten sonra bir ilahi Rekattan ekleniyor. sonra ilahi Her dört salavat. Tabii. salavat ekleniyor. Her dört rekattan sonra bir salavat veya ilahi ekleniyor. Böylece teravih aynı zamanda musikiyle zenginleşmiş oluyor, ilahilerle ve keyifli bir hale. Yani Ramazan eğlencesi aslında teravihde başlıyor. Neşesi, neşvesi Neşesi orada ve evet başlıyor neşesi kesinlikle. orada başlıyor. Tabii Biraz da orada dinlenmeye de vesile oluyordu diye tabii hatırlıyoruz. Devamlı tabii. gidildiğinde mesela Hı insan hı, 30 gün gittiği zaman gençken daha çok hı hı, gidiyordum. 4 rekatta bir durup ilahi okuyunca hı hı. birazcık hani Dinlendir. dinleniyorsunuz. Hı hı. Tekrar Devam. bir ilahi neşveyle tekrar devam Devam ediyorsunuz. ediyorsun. Hı Evet, hı. bu özel bir durum. Tabii. Müsaadenizle Tabii ki. bir salavat okumak istiyorum. Yine Hı hı, Seyyah Itri'den oluyor hı herhalde. hı. Nur içinde yazsınlar. Allahümme salli ala. Evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
La ilahe illallah, vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. İkisi de segah. Evet. İkisi de insanı hani elindeki işi Hı hı. neyse bırakıp onu dinletecek kadar kuvvetli bir Evet. dini yönü Hı kuvvetli hı. segah bestesi. Bazı segahlar daha böyle popüler müzik olmaya müsait bestelenmiş oluyor hocam. Hı hı. İçinde farklı ezgiler, skalalar oluyor ama bu iki segah Itri'nin bize hediyesi olan bu şeyler çok enteresandır. Birkaç yerde duymuştum yani kuvvetli makam ezgi skalası sebebiyle, seyri sebebiyle günlük işinizi bıraktırıp gerçekten uhrevi aleme Evet. anında çekebilen bir güce sahip. Evet. Ayrıca bir de bu teravihlerde okulan ilahiler de Evet, Ramazan'ın zamanına göre de ayarlanıyor. Mesela ilk 10 hocam. gün karşılama, hoş geldin ya Eyvallah. şehri Ramazan gibi. İkinci Ya 10 günde biraz daha böyle içsel ibadete dönüşen bir ruh haliyle. Son 10 günde de uğurlama artık, Ramazan'ı uğurlama ya çok acıklı yönelik. oluyor biraz ama biraz Biraz böyle öyle zor ama oluyor. elveda Elveda. ya şehri Ramazan sözleri mesela geçen e, ya da elveda ya mahı mübarek Ay çok yani mahı mübarek ay mübarek ay anlamında mübarek da ay. O da var. Son kullanılıyor. 10 gününde onları duymaya başlayacağız. Şimdi daha niyaz Evet, ilahileri, tam tabii. olgunlaşma yani Evet, orucun insan bünyesini biz- iyi imtihan evet, ettiği, evet. Hı kuvvetlendirdiği, hı. ruhu güçlendirdiği Evet, böyle niyaz Allah'la ilahi. Hı niyaz hı. ilahilerinin olduğu şeyler. Oralardan bir iki örnek istiyor musunuz benden? Güzel olur değil mi? Hı hı. Değil mi? Evet. Bunu son zamanlarda verdiğim derslerin hepsinde başında zaten hep söyledim. Arkadaşlar, öğrenciler hep şey yaptılar inşallah. Çok seviyorum. Acem Aşiran makamında hocam e, donandı her yer kandiller ile. Doldu müminler efendim. Doldu camiler efendim müminler Evet. ile. Sana eylerler efendim şehri Ramazan. Hoş safa geldin efendim şehri Ramazan. Oradaki Çok hoş. efendime de çok mahvoluyorum. Evet, çok güzel. Efendim Ramazan'la konuşmak değil mi? Bizim Evet. kültürümüzün onu Efendim müşahhas bir şey zarafeti, değil İstanbul mi? zarafeti. Evet. Karşılaması çok çok güzel ilahi. İnşallah başarabilirim. Yüreğimize sağlık. Dolandı her yer nereleraram kandiller ile doldu camiler efendim müminler ile doğdu camiler efendim müminler ile. O kadar olsun. Öbür biraz meyana çıkınca epey yükseliyor sesim. Onu Kandillerden, kandiller ve müminler kaderi birleştirilmiş burada. evet, evet. Çok çok güzel buyurdunuz hocam. Kandillerle ilgili, mahyalarla ilgili orada hazır kandil demişken birkaç şey söylemek ister misiniz? Ben çok güzel mahyalar bugün gözüme çarptı. Bir de onun geçmişine, hikayesine de bu vesileyle tekrar bakmış oldum. Evet. Tabii bugünkü gibi değil eskilerde. Evet, ilk mahyaların 17. yüzyılda Sultanahmet Camii'nde Hı, kullanıldığını görüyoruz tarihsel olarak. evet, E, Camilerin özellikle 2 minareli, 4 minareli camilerde karşılıklı mahyaları asmak için de uygun. Tek minareli camiler için bu uygun değil. Onun için doğru. daha çok tabii bu camilerin bulunduğu bölge, çift minareli, 4 minareli camilerin bulunduğu bölgeler süslenmeye başlıyor. Tabii ki saraya da yakın olması vesilesiyle. Daha sonra Sultan Mahmut zamanı 1830'lardan itibarense Boğaz'da ve Haliç'teki gemilerin direklerine de mahyalar asılmaya başlanıyor. Ve şehir ışıl ışıl oluyor. Hatta 19. yüzyılda bir Fransız gezgin İstanbul Ramazanı'nı anlatan bir yazı kaleme alıyor. Bu yazıda diyor ki İstanbul şehri Ramazan ayı geldiğinde Paris ve Londra gibi
ışıl ışıl olurdu diyor. Bu çok hoş bir Bunu izah etmemiz gerekiyor hocam. Yani evet. önceden o kadar ışıklı olmadığı için mi? Hani Ramazan'a özel bir ışık Ramazan, bulundu. bu Ramazan ayına özel bir şey. Ramazan ayından önce mahyalar yok, ışıklandırmalar yok. Tabii bu ışıklandırmalar özel bir iş. O mahyaların mühendislik bir iş aynı zamanda ve Doğru. onların her gece yakılması, her yer kandillerle aydınlanıyor. Camilerin içi binlerce kandille aydınlatılıyor ve şehir ışıl ışıl bir hale geliyor ve o kadar güzel ki Paris ve Londra ile karşılaştırmış İstanbul şehrinin bu ışıklarını. Tabii ki günümüzde teknolojinin gelişmesiyle işte elektrik, ampul falan bunlar daha kolay ama bir de o zamana dönüp bakmak lazım. Bunun nasıl büyük bir emek gerektirdiğini ve bütün Ramazan ayı boyunca mahyalar var. Tabii mahyalar da ayın ilk 10 günü hoş geldin Ramazan derken ikinci Tabii. 10 gününde biraz daha böyle insanı kalbe yönelik söylemler ama son 10 günde de uğurlayıcı sözlerle süsleniyor. Yani 3 kere falan bunlar değiştiriliyor bir de Ramazan ayı boyunca bu mahyalardaki semboller, yazılar. Bunlar tabii ki çok önceden planlanıp hazırlık gerektiren bir iş koluna da dönüşüyor Osmanlı'da mahyacılık geleneği. Hmm, O yüzden çok önemli Bir tabir, Ramazan'da. bir tabir hatırlatmak istiyorum. Mutlaka biliyorsunuzdur hocam ama uçurmayı, kandil uçurma diye hoş bir tabir Evet. var. Hı hı. Onun da şeyi, tabi bazen her caminin iki minaresi olmuyor. Selahattin Evet. camilerinde iki, Hı hı. ve o Hı zaman hı. mahya asılabiliyor ama tek cami minaresi olduğunda kimi yerde o da küçücük bir şey oluyor. Evet. Böyle etrafından bir takım kandillerin sarkıtılmasıyla da Hı. o mahya Evet. izlenimi o Evet. şekilde de veriliyormuş. Bir de çocuklar için de bu tabir Hı şey hı. var. Kandil uçurma. Hı. Kandil Çok uçurma. hoş. Onlar da böyle onu taklit ederek yakınlardaki ağaçları falan o şekilde süslüyorlar Süslüyorlar. ve kandil uçurma Evet. anlamına geliyormuş. Bir anlamı da kandil uçurma mecazi anlamda oruca da denk gelen bir Hı kullanımı hı. dilimizde mevcut. Yani kandili uçurduk gibi. Evet. Tabii başka anlamları da var hani bu bağlamın dışında onlara girmiyorum ama Evet. çok tatlı bir şey. Kandil uyandırma derler bir de hocam. Yakmak Evet. değil de bu Kandili uyandırmak. evet tekke Hı hı. tabiridir. Mesela tekke Evet. kültüründe doğrudan mesela Kandili uyandırmak. söndürme, yakma kullanılmaz da uyandırma ve Uyandırmak, uyutma. uyutma. Çok hoş. Zarif. Dinlendirme. Çok zarif. Evet. İstanbul'da bu Çok. özellikle tekke kültürünün bir armağanıdır bize. Çok latifti. Şimdilerde hani bu nerede bu incelik falan denilebilir ama muhafaza edildikçe, kavram ve kelime muhafaza edildikçe ve işletildikçe, kullanıldıkça o anlayışta kalıyor hocam. Anlaş. O yüzden Evet. bunlara çok sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Ve bu kullanmaya da gayret ediyoruz. Evet, kesinlikle. Bir tane niyaz ilahisi, şimdi niyaz zamanı değil mi? Mesela şimdi Evet. teravih Niyaz namazlarında zamanındayız. Hı artık hı. öğlen diyorum yani artık dolunayın tam yükseldiği Evet. şeyin ayın ortasındayız ve niyazların Ortayız. yükseldiği. Orada bir ilahi siz çok seviyordunuz Yunus'tan. Neydi hocam? Niyaz ilahisi. Neydi? Hatırlayalım bakalım. Sesinden hatırlayalım. Beni he pek okuyamam hepsini ama çok yaygın olan bir bestesi var. Ben o yaygın olan bestelerden size nedense bu var. Söylemek istediğim de bu Hı hı. geliyor. Bir Hı kuple hı. okuyayım. Devamını bilenler okusunlar, dinlesinler. Ahmet Özcan'dan çok güzel dinleyebilirler. Gönül hayran olup dur, ah aşk elinden aman, ciğer pür yar olup dur, ah aşk elinden aman, niceler tacı tahtı bıraktı diye. Bu yani Çok ciğerim hoş. yandı, gönlüm yandı Evet. ilahi ya Rabbi aşkından ne hallere düçar oldu bu kulun niyazıdır yani neticede bu aşk bende demek. Hani Evet. bu maşuğa bu aşığa Hı ey hı. maşuk biraz merhamet biraz mağfiret talebidir. Onu da yine Ya Rabbi aşkın ver bana. Ya Rabbi aşkın ver bana.
bana efendim. Ya Rabbi aşkın ver bana efendim. Hu diyelim Allah Allah döne döne. Buradaki Ya Rabbi diye başlayan bütün şeyler, ilahiler ve sözler esasen niyaz ilahilerinin Yani, şeyine giriyor hocam, değil mi? evet. Evet. Onların kapsamı içerisine Hı giriyor hı, diye hı hı, düşünüyorum. hı hı. Tabii. Sonra ilahiler okundu, salavatlar, teravihler, yarım saat 45 dakika. Ondan sonra artık gece sahura kadar Gece bizim. bizim. Sahura kadar bizim. Ne Evet. yapıyoruz? Tabii daha çok bir 19. yüzyıl İstanbul'unda bir direkler arası kavramı var. Evet, E, Bu direkler arasının ortaya çıkması da Yeniçeri'nin kapatılmasından sonra daha çok Yeniçeri bulunuyormuş o mekanda. Onların kahvehaneleri varmış. Onların doğru. gittiği kahvehaneler. Yeniçeriler kapatıldıktan sonra Yeniçeri Ocağı burası halkın eğlence merkezi haline gelmiş. Direkler arası. Şehzadebaşı'nda Vezneciler'den bugün çok hani, İstanbul Üniversitesi'nin arkasında Evet, hemen. evet. Yani kampüsün neredeyse içinde olan bu caddede direkli bir yolmuş burası. Sonradan değişime uğramış. 1930'larda yıkılmış. Zaten bu kültürde bitmiş o. Demek ki bir 100 yıllık bir hikayesi var İstanbul'a direkler arasının. E, 30'larda tamamlandı mı orası? Yani kapatılmış mı e, Deniz Hocam? Yani bu kahvehaneler falan yavaş yavaş ortadan Yavaş kalktı. yavaş tabii. Yol Bütün değişmiş. şeyi değişiyor tabii. Şehrin dokusu değişmiş. Ee, e, Yani 1830'larla 26'dan sonra 1830 ile 1930 arasında böyle bir eğlence, Ramazan eğlencelerinin merkeziymiş. Ne oluyormuş bu kahvehaneler? Karagöz eğlencesi, meddah eğlencesi, Çok güzel. orta oyunları ve bir de şairlerin şiirler okuduğu semai kahveleri. Dört kol var. Bu dört kol hepsi birbirinden farklı şeyler. Fevziye Kıraathanesi'nde mesela Karagöz'de Hacivat oynanılıyor. Bir başka kıraathanede meddah hikayeleri anlatılıyor. Bunlar tek kişilik oyunlar, hikaye anlatıyor, masal anlatıyor ve yüksekçe bir yere oturtuyorlar meddahı. Kahvehanedeki halk onun anlattığı hikayeleri dinliyor. Bu hikayeler tabii bizim halk edebiyatımızdan hikayeler genellikle. Şimdi camiden çıktıktan sonra farkındaysanız kültür biraz daha halk kültürüyle birleşti. Yani Doğru. günlük yaşam kültürüyle Doğru. birlikte. Ondan sonra orta oyunu görüyoruz. Mesela pişeker görüyoruz, kavuklu görüyoruz. Karagöz'le Hacivat'ın benzeri iki karakter, pişekerle kavuklu. Bunlar orta oyunu sergiliyorlar. Daha çok günlük olayları tasvir ediyorlar. İçinde tabii ki bazı politik şeyler de var. Yani neredeyse Göndermeler de halka var. göndermeler, Göndermeler de var. halka Tabii. haber veren bir gazete gibi bu zatlar. Çok E, güzel. Semai kahvelerinde de şairler, aşıklar, halk şairleri bir araya geliyor halkla ve onlar da atışmalar yapıyorlar, destanlar okuyorlar, saz eşlikli hikayeler anlatıyorlar. Bu bence tabii ki büyük bir kültürün 100 yıllık birikimi var. Ben oradan geçerken hep bunu hissederim. Onların sesini duyarmışım gibi olur. Bu ozanların bir kısmı da Anadolu'dan gelirler İstanbul'a. Ee, Kentin Anadolu'dan gelen göçenlerle de buluştuğu bir zaman aslında bu 100 yıllık zaman. Doğru. Doğru. Ne yapıyor? Gelirken kendi kültürünü de yanında getiriyor ve onu muhakkak o şehrin kültürün içerisinde yedirerek ve bunu da özellikle Ramazan ayında yapmış olması kültürün içine bunun yerleşmesini Çok sağlıyor. güzel. Bir sahne orası yani değil Sahne. mi? Temsil Evet, bulan pek çok şey. evet, Temsil bulmak isteyen herkes orada sahne almak durumunda gibi. evet, evet. Hı hı. Böyle de bir eğlencesi var Çok hoş. Şimdi Karagöz Ramazan Hacivat ayında. dediniz. Ben Hı yine hı, TRT arşivinden onunla hı hı. ilgili bir yer almıştım. Müsaade ederseniz paylaşayım. Hatırlıyorum biraz gibi. Çocuklar Belki için daha büyük bir eskidir. eğlencedir. Çok. Oo, hay hak. Görülen perdedir, bin bir ışık olan her türlü yerdedir.
İşte bizi seyredenlere zevki sefa getiren bu perdedir. Bu perdede kahramanlık iki erdedir. Biri Hacivat bendeniz, acaba Karagöz'üm nerededir? Şuraya gelse, o söylese ben dinlesem, ben söylesem o dinlese, bizi seyredenler de zevkiyab olsalar. Hoş geldin ıspanak suratlı. Karagöz aşağıya gelsene, mengel. Ne demek o? Gelmemenin tersi demek. Ya soğanı dün aldım istemem. Ne soğanı canım var? Hep yanlış Vallahi anlıyor. soğanı dün aldım O istemem. doğrusunu anlatıyor. Bu bir çelebilik, efendilik var. Evet, Öbürü evet. henüz ona teşne ilgisi var ama orada da müzik var. Mesela bakın Var çıs tabii. diye orada bir Evet, şey var. evet. Karagöz Başlarken böyle musikisi başlar mısın, başlayalım mı? mı? Evet. Evet. Bunlar biraz tekerleme gibi çocukların da Hı. kolaylıkla günlük hayatında tekrarlayabileceği tekerlemeler gibi. Evet. Karagöz musikisi zaten hani Türk musikisi içinde bir kol, eğlence Evet. musikisinin altında bir Hı. kol. Orada kullanılan makamlar, ezgiler, halk ezgileri, dediğiniz gibi küçük böyle tekerlemeler bambaşka bir dünya. Yani gölge oyunu içerisinde e, musiki sanatının da kullanılmasıyla gölge oyunu büyük bir tiyatral Çok. gösteriye dönüşüyor böylece. Çok kültürümüzün çok önemli bir ögesi. Ve bunu Ramazan eğlencesinin içerisine yerleştirmiş olmamız da Ramazan'ın bereketini gösteren ve güzelliğini gösteren bir şey ve Üstelik halkın sahiplenmişliğini. perde oyunu da bütün hani yaratılışı izah için kullandığımız sembolik anlatımlara da işaret ediyor. Yani Evet. bütün bu alemin bir gölge olması, bir Hı. zilli Evet. hayalden ibaret olması. Evet. Aslında bütün o perdenin arkasındaki, önündeki görüntülerin hepsinin tek bir ele raci olması, dönmesi, ilahi iradenin her şeyde müdahil durumda olduğunu bize hatırlatması. Ama bu arada bizim eğlenmemiz bunlarla, Eğlen. Evet. Yani gülmemiz çok evet. hoş. Buyurun. İstanbul eğlencelerin içerisinde önemli bir yeri vardır. Eskiden yani eskiden derken çocukluğumda hatırladığım gittiğimiz kırlarda bir Karagöz Hacivat oynatıcının muhakkak olması, aileler çayını kahvesini içerken çocukların da Karagöz Hacivat izliyor ve Evet. dinliyor olması. Bu mesela İstanbul kültürünün bir parçasıdır. Yani sürdürülebilir tabii zor. Yerine yeni ustaların yetişmesi lazım ama sanırım günümüzde bu artık tekrar geleneğin içinde sürdürülebilir bir halde. Muhafaza edilmesi gereken önemli mesela onların Önemli. okula Hı hı. önemli belki dersleri olmalı bazı sanat Evet, okulları evet, içerisinde. evet, Yeni metinler üretilmesi için değil mi temalar seçilmeli. evet, Karagöz biraz, Hacivat biraz tazelenmeli içerik açısından. evet, Her evet. dönemde yapılan şeyler bunlar. Biz uzun Ve yıllar buyurun efendim. pardon, bu tiplemeleri yani görsel olarak bu Evet. tiplemelere baktığımızda Anadolu medeniyetlerinde gördüğümüz tanrı figürlerine de benzerler. Bereket tanrısının figürüne benzer. Sümer kralının giysilerine benzer. Ayağındaki çarıkları falan. Evet. Yani aslında görsel olarak da bütün coğrafyayı tarif eder. Yani Eski Anadolu'yu tarif oraya eder. oraya kodlanmış yani asırların Evet, getirdiği evet, izler değil mi? O iki evet. insanı üreten gelenekler, nüfus Gelenekler. tutabilen Hı hı. kültür onlara da kodlanmış durumda diyorsun. Kodlanmış. Wow. Yani Çok güzel. müzeleri gezerken fark ettim ben bunu. Dedim bu neye benziyor? Bizim Karagöz'e Hacivat'a benziyor. Evet. Yani Evet. o kadar güzel halk bunu özümsemiş ve Evet. onu bir sanata dönüştürmüş. Değil Bu mi? da çok büyük bir gelenek ve zenginlik. Hı hı. Eyvallah. Onun içinde çok meşhur bir Bismillahirrahmanirrahim var. Müsaadenizle onu da şey Buyurun. yapmak isterim, telaffuz etmek isterim. Buralarda da hani batıdaki çeşitli meclislerde, kültür meclislerinde ve spiritual şeylerde de anlamı bilinsin bilinmesin takip edilebilir bir beste olduğu için, çok dokunaklı bir beste olduğu Evet. için okunduğuna şahit oldum bu Hı hı. besmele Hı. bestesini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çok kibar okuyorum ama daha böyle hırıltılı okur onlar. Evet tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
Ben bunu uzun yıllar hocam lisede ve ortaokulda, ilkokulda öğretmenliklerimde çok kullandım. Öğrenciler bunu ben başlayınca bütün sınıf Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyordu. İşte böylelikle sadece bir bilgi değil, spiritüel ve dini bir ay olan, manevi bir Evet. ay olan bizim hayatımıza bizim şeylerimizle, kodlarımızla, bizim Kodlarımız. kültürde evet aşina olduğumuz yollarla, makamlarla, tınılarla, efendim ritimlerle çok güzel nüfuz etmiş. İşte bunu şimdi biz açıp okuyoruz ama içindeyken bunu şimdi hisseden arkadaşlarımıza da buradan bir iki şey söylemek isteriz herhalde. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Çünkü sahuru da bulduk. Birazdan davulcu Evet. gelecek. Gelecek. Bir turu tamamlamış oluyoruz. Hı hı. Aslında Bayrama doğru. musikinin insanda bedenleşmesi bu. Bütün bunlar. Ramazan'da yaşananlar. Hı hı. Bedenleşiyor. Bedenleşen şey ruha da yerleşiyor Hı ve böylece aktarılıyor. Yani insana huzur veren şey o bedenleşmesi. Mesela biraz önce okuduğunuz Bismillahirrahmanirrahim. O Besmele'nin kalıbına o kadar uygun ve onu doğru yansıtan bir melodi ki ve ritim ki bu direkt böyle ezgiler, böylesine güçlü yapılar bedenleşir insanda. Bu bedenleşmede onun ruhuna yansır. Artık o Bismillah başka bir boyuta geçer o bedende. Onun için bu musikiyi yaratanlara da ayrıca teşekkür Ya ediyorum. buradan bütün büyüklerimize katkısı o bildiğimiz bilmediğimiz pek çoğu da Evet. anonim bu bestelerin biliyorsunuz. Hı Çok hı. bizde yer etmişlerin Tabii isimleri anonim. de pek bilinemiyor. Öyle olması güzel zaten. Hı. Öyle olması güzel tabii ki. Hı hı. Hepimizin oluyor o zaman da. Hepimiz. Bayrama doğru giderken hani hilalden bayrama dedik. Hı Bayramın kendine has özel bir şeyleri var mıdır? Her yörede belki farklıdır diyeceğim yani. Ramazan bayramı yani Arabistan'daki ezgiler ile evet. buradakiler farklıydı. Onu hatırlıyorum mesela. Evet. Ramazan'da orada bulunma şeyi kısmet olmuştu. E, Çok güzel sarılıp bayramlaşmalar oluyor. Hı hı. Belki biraz bayramın o neşesinden bayramın bir sesi oluyor. Hı Şimdi hı. sessiz sabahlar Ramazan'da Hı hı. biraz böyle oyunlar incelmiş, sessizlikler var ama bayram sabahı o Birdenbire. namazdan sonra sokakların şenlenmesi, hareketlenmesi, Hı onun hı. da insanların ritmik hareketleriyle oluşan bir ayrı bir ürettiği bir ses atmosferi oluyor. O da hani keşke zamanında çocukken sesi kaydedebilseymişim o sokaklardaki Evet. o sesleri arıyorum gerçekten de. Bayram sabahının sesleri Bayram İstanbul'da. sabahının Evet. sesleri, hı hı, hareketleri. Ee, Bayram aslında Ramazan'daki zaman Hı çok hı. uzun. Hı hı. Bizim Fransız gezgin François George neydi? Evet, François George da şey diyor. Ramazan çok uzun bir aydır diyor. Çünkü diyor Ona çok 15 uzamış vakitler. hayır, Neden? Ramazan'ı 15 gün önce başlatıyor. Çünkü Ramazan'ın bir de hazırlığı vardır diyor. Hmm, Ramazan hazırlığı güzel. 15 gün önce başlar diyor. Ondan sonra diyor Ramazan, ondan sonra Doğru. da bayram Güzel hazırlığı ve benzetmiş. bayram. Onun için Ramazan aslında bizim düşündüğümüzden büyük ve uzun bir ay. Güzel bir Hazırlıklarıyla gözlem. Çok. Hı böyle bir hı. gözlemim var. Benim çok hoşuma gitti. Paylaşmak istedim. 15'inden sonra Şaban'ın 15'inden sonra Ramazan'a hazırlık yapın buyuruyor Hazreti Peygamber Evet. yani Hı hı. mealen olmasa da anlam olarak böyle. Hani vücudu dinlendirmek, kendini ruhen hazırlamak, Hı vücudunu hı. hazırlamak. Evlerde hanımların hazırlıkları da buna dahil olsa gerek herkesin de. Aslında hani vakit çok kıymetli vakitler yani 30 gün verilmiş size onu çok temrinli, idmanlı geçirirseniz e, güzel bir zindelik oluyor yani insan Evet. bağımsızlaşıyor, özgürleşiyor, alışkanlıklarını kırıyor. Bu anlamda Ramazan bütün alışkanlıklara da şey yapan, karşı koyan, Evet. özgürleştirici bir ay. Onu Hı hı. hissediyorsunuz. Ama eskiden daha hazırlıklı da giriliyordu şu anlamda. Ben hatırlıyorum bazen toptan tatil alanlar oluyordu mesela. Tatilini Evet. Ramazan'a getirenler. Hı hı. Evet. Benim Evet. yani lüksüm diyor gideceğim güzel bir yere. Manisa'nın dağlarına çıkacağım. Evet. Orada hem Tabii ibadet, ibadet ibadet etmek için günlük tabii yaşamın bütün stresinden ya da karmaşasından uzaklaşmayı tercih edenler de var. Ama tabii bunu yapamayan insanlar da var. yapamayan da var. Hı hı. Ama ne olur o zaman İstanbul'da ne yapılır? Ne yap? Evine koşturarak giderken Üsküdar'da iftarını açarsın Ramazan çadırında. Ay işte bu bilerek İşte oraya Ramazan. geldiniz ben biliyorum.
Onu hatırlatmanız çok iyi oldu hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü şimdilerde Üsküdar Meydanı tabii çok kıymetli bir hizmet olan Marmaray Hı hı. dolayısıyla orası bayağı bir şey oldu, istimlak edildi ve bir hizmete adandı ama daha önceden de çok büyük bir hizmeti vardı. Evet. 90'lı yıllarda orada İlahiyat Fakültesi'nde okurken biz iftarımızı okulda genelde bazen yapardık ama aşağıda büyük bir çadır var. O çadıra iftardan sonra da iftarda da gitseniz bir kere çok devasa bir çadır. Bütün o park, Üsküdar'ın Evet. meydan parkı tamamen çadır olurdu. Hı Güzel yerler döşenmiş, sahnemiz var. hı. Teravihten sonra geldiyseniz yerinizi alıyorsunuz. Çaylar, ikramlar, tatlılar, Evet. ne ararsanız yani Hı iftar hı. sonrası ihtiyaçlarınız da düşünülmüş. Öğrencisiniz, açsınız. Her Ne halükarda manevi olarak ve maddi olarak alıcısınız yani. Hemen Evet. güzel bir yere Hepsi otururduk. karşılanıyor. Hepsi karşılanıyordu hocam. Gece belli bir saatten sonra çıkarsanız Salacak'a kadar yürürseniz orada da daha hala Üsküdar Kız Kulesi'nin karşısındaki kıraathaneler, Hı hı. çaycılar Hı hı. açıktır. En son güzel bir yerde döner. Tekrar canınız hala kaldıysa, cebinizde de yeterli şey varsa kanaatte. Kanaatte Evet. reklama girmiş olduk burada ama orada güzel bir yersiniz. Onu daha çok öğrenciyken yapamazdık da o iş hayatının ilk iftar zamanlarında Evet. oluyordu. Biraz da havalar sıcak olup yaza geldiği zamanlar ama e, Üsküdar gerçekten bu anlamda Ramazan'ı bugün de hala çok iyi hissettiğimiz bir Evet. yerde. Evet. Çadır da küçük de olsa devam ediyor ve çok zevklidir. Sıraya girersiniz. Hı Artık hı. ne kısmetinize düşerse Ne bir güzel. ayran, pilav. Hep beraber iftar yapmanın zevki. Allah memleketimizi, birliğimizi, beraberliğimizi Beraberliğimizi bozmasın. daim eylesin. Daim eylesin. Ramazan e, işte bu artık şeye döndük ikinci yarıya. Yavaştan da dualara başladık. Allah Hı tekrarını nasip hı. eylesin. Yenisine eriştirsin inşallah. Mahyaları değiştirdik, değil mi? Mahyaları bir yeniledik. Evet. İlahilerimizi biraz şey yaptık. Ben de bir Yunus Emre'ye de bir şey yapmak istiyorum buradan. Sizi de dinlemek isterim. Hani o olmadan bir Ramazan düşünülemez. Hep Evet. çocukluğumuzda ve şimdilerde de dinlediğimiz hepimize mal olmuş. Bizi birleştiren ilahiler onun sözlerinin besteleri Evet. çoğunlukla. Oradan en çok hatırladığımız bugün hepimizin bildiği ben yürürem yane yane değil mi? Onun Evet. her türlü bestesi oldu. Sonra Evet. Aşkın Aldı Benden Beni. Onun hem klasik bestesi hem oratoryosuna kadar her türlüsü oldu. Evet. Hı hı. Ee, Benim çocukken çok duygulandığım Şol Cennetin Irmakları. Akar Allah deyu deyu. Gözümün önünde canlanır öyle. Çok da Benim okunur. adım dertli Benim dolap. ah çok güzel. Bir Suyu iki tane. bakar çalap çalap. Hı hı. Ah canım hocam. Hemen Böyle bir emremilemiş yarab. böyle Onun için eyleymiş. Onun inilerim. için eylerim. Dolap için inilersin. Dolap için inilersin. Derdim vardır inilerim illallah. Hu, 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 benim adım dertli dolap, suyum akar çalap çalap, yalap yalap illallah. Hu, hu, hu. Bu çok neşeli. Çocuklar da çok seviyor. Hepimizi Çok. neşelendiriyor. Evet. Çok. Ama oradaki dolabı izah etmek durumundayız. Ben bunu Evet. okullarda okurken de hani değirmenin su taşıyan gözlerine hani dolap deniyor. Bu Evet. dolap niye inliyor diye öğrencilerim sorunca o zaman izah etmek gereği olduğunu, devrin farklı olduğunu anlamıştım hocam. Durduk yerde evde dolabın inleyeceğini düşünürse çocuk pek de sağlıklı olmuyor tabii ki. Geçmiş zaman. Bir de Aşkın Aldı Benden Beni. Evet. Onun da duygu şeyi çok yüksek. Hangi makam segah gibime geliyor. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Oratoryosu da var bunun değil mi hocam? Evet. Evet. Ahmet Adnan Saygun'un yazdığı Yunus Emre Oratoryosu bence dünya çapında ses getirecek bir eser. Bizim onu daha çok tanıtmamız, Olur hocam. seslendirmemiz ve duyurmamız lazım. E,
Çünkü Saygun aslında Mevlevidir ailesi. Hmm. Ataları kendisi de Mevlevi kökenlidir yani. Kökeninde vardır Mevlevi duygusu, yaşayış biçimi. Ve Yunus'u çok iyi incelemiş. Yunus çünkü Anadolu'nun özüdür. Anadolu'nun sözünün özüdür Yunus'un Değil mi? sözleri. Büyük büyük bir şair ve düşünür. Ve Türk halk kültürünü çok iyi yansıtır. Büyük kişilere yazılır oratoryo. Batı kültüründe oratoryolar. Doğru. Dinseldir bazıları, dinseldir ya da kişilere yazılır. Bu da Yunus'a yazılmış bir oratoryodur. Yunus Emre oratoryosu. Oradan Saygun'a da rahmetle analım Değil mi? bize bıraktığı için ve bunu Yunus'u dünyaya sesle tanıtmak, Yunus'un özünü yansıtmaktır aslında. Onun için sizin de bugün Yunus'u sesle hatırlatmanız çok yerinde ve güzeldi. Ramazan'ın ruhunu da taşır bütün, yani bizim ruhumuzu taşır bu ezgiler çünkü. Değil mi? Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Böyle bir Ramazan'ı birlikte geçirmiş gibi oldum başından Evet, sonuna her evet. gününü Bizim için bir birlikte. özlem burada. Tabii E, ki. Bunu da söyleyelim de. Top sesini duyamamak, Evet. özlem. Gurbet Tabii. özlemi ya da ezan sesini duyamamak. Biz burada kendi kendimize, kendi aramızda bunları duyurmaya Tabii. çalışıyoruz. Duyurmaya Büyük bir çalışıyoruz. hizmet. Kenan Center'in büyük bir hizmeti bu. Çok sağ E, olun. Sizin de. Bütün Sizin emeği de. geçen herkese, yüreğini koyan herkese teşekkür ediyoruz. Mukabele efendim. Ömürleri daim Dinleyicilerimize de olsun. ömürleri Evet, daim olsun. Ömrünüzde bereketli olsun. Ramazanımızın nuru evet. üzerinize olsun. Bir de eğer vakit var ise şunu da bir dua, Gülbank duasıyla Bir belki duasıyla. onu da Evet, hatırlamak güzel. Çünkü onun da kendinde bir musikisi var hocam. var. Hı Siz de hı. takdir edersiniz. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola, niyazlar kabul ola. Allah erenler yardımcımız ola. Aşkullah, şevkullah, muhabbetullah, muhabbeti Hazreti Resulullah, üçler yediler kırklar gülbangi nuru nebi, Babı Keremi Ali, iki cihanda pirimiz destigirimi Seyyid Ahmed er Rıfai, Necim Evliya takabbel minna ismike ya Allahu, ba cemali kemali alera salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Şimdi burada her Gülbank kendi bağlı olduğu Sufi geleneğe göre orada büyüğünün ismini söylüyor. Evet. İşte bu eğer Mevlevi tarikat ise oradan oluyor. Uşaki ise öyle Hı gibi. hı. Güzel bir gelenek. Güzel bir Bir de gelenek. musikisi var. Allah Allah, Allah Allah diye başlıyor. Orada da bir salınmalar, bir Evet. kendini duaya bırakmalar. Bütün bu güzellikleri bize hediye eden büyüklerimize, gelmiş geçmiş bütün büyüklerimize nurları üzerimizde olsun. Allah razı olsun diyoruz. Peki efendim. Bir sonraki söyleşi programımız hakkında da kısaca bir bilgi verelim. Çok güzel Mehter takımından bir hocamızla buluşacağız. Orada da icra olacak ve sohbet ve söyleşi olacak. Tülin hocam, ben ve Fatih Akçay hocamız. İnşallah önümüzdeki hafta Mehter geleneğimizden ve onun örneklerinden bahsedeceğiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Tülin hocam. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.